Bir sayı sadece iki rakamdan ibaret. 5 ve 7. İlk bakışta anlamsız gibi gelebilir ama Kane'in dijital hapishanesinde bu sayı bir imzadan fazlası. Bu sistemin çöküş sesi. Merhaba Türk sakinleri. Bugün sizlerle sadece bir Pascal yumurtası avına çıkmıyoruz. Bugün The Amazing Digital Circus'ın kodlarını kırıyoruz. Çünkü 7. bölümün yayınlanması ile birlikte artık emin olduğumuz bir şey var. 57 sayısı tesadüf değil. Kane'in bize verdiği sürelerden Zubal'ın kullandığı silahlara kadar her şey bu sayıya bağlanıyor. Peki ama neden? İncil'den matematiksel paradokslara uzanan bu teori videosuna hoş geldiniz. Sizler videoyu izlemek için yerinizi almış ve çayınızı kahvenizi yudumlarken videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve teoriler için yorumlarda fikirlerini belirtebilir, Instagram'dan bana ulaşarak fikirlerini ve teorilerini tekrardan ulaştırabilir ve en önemlisi kanala katıl üyesi olarak videolara daha erken erişim elde edebilir, yorumlara öncelik alabilir ve overlordlar olarak yerini alabilirsin. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dedektif şapkanızı takalım ve olay mahalline inelim. Bu sayı bizi takip ediyor. Bölüm 1 özellikle Jax ve Gangle'ın olduğu mağaralardaki bloklarda 57 yazıyordu. Sadece bir dekor muydu? Tabii ki de hayır. Bu 57 yazısını gördüğümüz ilk zamandı. Yani ilk bölümden itibaren bu rakam ve sayıları görmeye başladık. Bölüm 2'de özellikle de Şeker Krallığı'nda Kane yeni yapay zekanın 57 kat daha sürükleyici olduğunu iddia etti. Zubul, wait! I'm testing out a new AI in this one. It should be 57 times more immersive. Neden 50 değil, neden 60 değil, neden bu kadar spesifik? Bölüm işte Martha kocasının 57 saniyelik bir hikayeyi nasıl trajediye dönüştürdüğünden bahsetmişti. That man could turn a 57-second story into a Greek tragedy. Bölüm 4 restoranda Orpsman 57 numara sipariş etti. Menüde 57 birimlik bir sosisli bile vardı. Bölüm 5 kötü takımların skoru. Kane müdahale edene kadar tam 57 puan öndeydi. Ve final kanıtımıza gelirsek de 6. bölümde Kane'in takımların kurulması için ne kadar süre vermişti? 5.7 dakika. Zubal'ın kullandığı flash bombalarının üzerinde ne yazıyordu? 57 numarası. Ve son olarak 7. bölümde ilk defa Jax'in odasını gördüğümüzde yine 57 rakamları mevcuttu. Şimdi Gossiworks yani yaratıcı bize bağırıyor. Bu sayıya bakın. Şimdi soruyoruz. Bu sayı Kane'in takıntısı mı yoksa yaratıcısının takıntısı mı? Teori 1. Grundig asalı ve sahte gerçeklik. Şimdi arkadaşlar Grundig'in tam olarak telaffuz edemem bir şey olabilir mi? Vietnamca gibi bir şey çünkü, o yüzden kusura bakmayın. Neyse. İşte işin korkutucu olduğu yer burası. Matematik dünyasında çok garip bir efsane vardır. Grundig asalı. Ünlü matematikçi Alexander soyut kavramlarla o kadar iç içeydi ki somut sayılarla arası iyi değildi. Bir gün ondan bir asal sayı örneği istendiğinde hiç düşünmeden 57 dedi. Ama bir sorun vardı. 57 asal bir sayı değildir. 3 ile 19'un çarpımıdır. Görünüşte asaldır ama içi boştur. Bölünebilir, hatalıdır. Dijital sirkte tam olarak bu değil mi? Dışarıdan bakıldığında renkli, eğlenceli, asal yani sağlam bir dünya gibi duruyor. Ama aslında o bir Grundig asalı, sahte, hatalı ve parçalanmaya mahkum. Daha da ilginci, Grundig lakabı neydi biliyor musunuz? Anarşist soyutlamacı. Sirkte karakterler delirdiğinde neye dönüşüyor? Soyutlanmış canavarlara. Gossiworks bu matematikçinin lakabını alıp sirkin en büyük korkusu haline getirmiş olabilir mi? 57 soyutlanmanın matematiksel sembolü olabilir mi? Eğer matematik sizi ikna etmediyse belki de teoloji eder. Sirki yaratan şirketin adı ne? C ve E, yani bunun Cain ve Abel olarak okumamız imkansız değil. İnsanlık tarihinin ilk cinayeti değil mi? İncil'de Habil ile Kabil hikayesi Genesis yani Yaratılış 4.1-16 bölümde anlatılır. Şimdi sıkı durun. Biraz numaroloji yapacağız. 4 bölüm artı 1 ayet başlangıcı eşittir 5'tir. 1 artı 6 ayet sonu yani 16 eşittir 7. Yan yana getirin 57.
Tabii bu biraz zorlama mı? Belki, ama sanal bir dünyada hapsedip ona işkence eden, tanrı kompleksi olan bir yapay zeka olduğunu düşünürsek 57 onun günahının sayısı olabilir. Her 57 gördüğümüzde Kane'in kodlarına işlenmiş o ilk cinayeti, o ilk hatayı görürüz. Elbette en basit cevapta göz ardı edemeyiz. Gossyworks ve Monkey Wrench serisinin yaratıcısı Zeurel yıllardır aralığında bu sayıyı bir şaka olarak kullanmakta. Ama The Amazing Digital Circus gibi her karesinde bir ipucu saklayan bir yapımda sadece şaka demek kolaya kaçmak olmaz mı? Belki de Kane sadece 57 değişkenini işleyebilen eski bir işlemcide çalışıyordur. Belki 58. karakter geldiğinde tüm simülasyon çökecektir. Pomni Sirke geldiğinde 57. kurban mıydı? Yoksa o bu döngüyü kıracak olan 58. değişken olabilir mi? Sizce 57 ne anlama geliyor? Gron Handling hatası mı yoksa Kane'in günahı mı? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Ancak bunu matematiksel bir işleme dökmek istersek de sizlere şunu söyleyebilirim. Yazılımsal olarak birazcık bilgisayar bilimine bakacak olursak da simülasyonun RAM ve işlemci limitlerine bakmamızda fayda var. Neden hep 57? Belki de Kane'in yapay zekası sadece 57 değişkeni aynı anda işleyebiliyordu. Buna hex kodları, yani yazılımda sayılar genellikle belirli sınırları temsil ederler. 57 ASCII kod tablosunda 9 rakamına denk gelir. Buna göre numerolojide 9 bir döngünün sonunu, yani 10 olmadan önceki son basamağı temsil eder. Pomni ve diğerleri sürekli bir döngünün sonuna gelip sıfırlanıyor olabilir mi? Glitch 57 sistemin tavanı olabilir. Kane ne zaman işleri büyütmeye çalışsa, yani 57 kat daha sürükleyici bir hale getirse sistem çökmenin eşiğine geliyor olamaz mı? Durum böyle olunca hem teolojik olarak hem numerolojide hem de bilgisayar bilimi olarak 57'nin anlamı onlarca, belki de yüzlerce farklı teoriler üretebilir. Ancak şunu biliyoruz: 57 sadece sıradan bir rakam değil ve özellikle ilerleyen süreçlerde bununla alakalı bilgiler verileceği kesindir. Şahsi olarak benim düşüncem 57 numarası sadece öyle sıradan bir 57 değildir arkadaşlar. Gossyworks bir şey yapıyorsa muhakkak bir sebebi vardır. Bu noktada senin teorin ne? Yorumlarda ve Instagram'dan bana ulaşarak bu bilgileri bana ulaştırabilirsin. Ve eğer buraya kadar izlediysen de umarım teori videomu da beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi daha fazla video için ve erken erişim için katıl üyesi olabilirsin. Lafı fazla uzatmadan başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.